Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışarıdan aldıklarınızı aratmayacak lezzette, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz çıtır çıtır gevrek simit tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi tarifimizin detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle 2,5 su bardağı suyu, yani ortalama 500 mililitre kadar ılık suyu uygun bir kabın içerisine alıp üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 dolu yemek kaşığı kadar instant maya ekleyerek şöyle bir güzel karıştıralım ve 3-5 dakika kadar mayamızın aktive olmasını bekleyelim. Gördüğünüz gibi şöyle hızlıca kabarıp çok güzel bir şekilde mayamız aktifleşti. Şimdi farklı bir kase, yani yoğurma kabı alıp içerisine 5,5-6 su bardağı kadar un ekledikten sonra üzerine de 1 dolu yemek kaşığı kadar tuz ilavesi yaparak öncelikle un ve tuzumuzu bir güzel karıştırıp daha sonra unumuzun orta kısmına bir çukur açalım ve hazırlamış olduğumuz mayalı karışımdan üzerine azar azar ekleyerek öncelikle kaşıkla veya spatula ile hamurumuzu karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar karıştıralım. Un ölçerken de suyu ölçerken de kullandığım su bardağı standart 200 mililitrelik su bardağıdır ve hamurumuz karıştırılmayacak kıvama geldi. Üzerine ortalama 50 gram kadar yumuşamış tereyağı veya margarin ekleyip elimizle yoğurmaya devam edelim. Dilerseniz tereyağı yerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ da kullanabilirsiniz ama benim tercihim her zaman tereyağından yana, çünkü hamuru bir tık daha gevrek ve de lezzetli yapacaktır. Ve hamuru yoğurmaya devam ederek ortalama 6-7 dakika kadar yoğurdum. Çok yumuşak olmayan ve ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Üzerini kapatıp en az 1 saat kadar mayalanmasını bekliyorum. Diğer taraftan ise susamları kavurmaya başladım. Ortalama 1,5 su bardağı kadar susamı uygun bir tavanın içerisine alıp kısık ateşte sürekli karıştırarak kavuralım. Dilerseniz bu şekilde kavurarak hazırlamayıp da aktarlardan hazır kavrulmuş susam temin edebilirsiniz. Sürekli karıştırarak videoda gördüğünüz şekilde bir renk almasını sağladım ve hemen farklı bir kabın içerisine alarak susamların soğumasını bekleyeceğim. Eğer aynı tavanın içerisinde bekletirseniz susamlarınız yanabilir, aklınızda bulunsun ve soğuma aşamasında da ara sıra karıştırmayı ihmal etmeyin. Onlar soğurken bu arada benim hamurumun artık mayası gelmiş. Hava sıcak olduğu için ortalama 40-50 dakika içerisinde hızlı bir şekilde mayalandı. Ortam sıcaklığına göre mayalanma süresi değişebilmektedir. Hamurumuzu havasını aldıktan sonra bir hamur kartı yardımıyla öncelikle 2 eşit parçaya bölüp daha sonra ise kendi aralarında 8 parçaya böldüm. Ve hamurlarımızı kesip hazırladıktan sonra elimizle bezeler yapalım. Şöyle hemen bir tanesini hazırladıktan sonra hızlı bir şekilde diğerlerini de hazırladım. Olabildiğince videoyu kısa tutarak sizleri sıkmak istemiyorum. Ve bezelerimizin tamamını hazırladım. Ortalama 16 adet bez elde ettim ve üzerlerini bir bezle kapatıp en az 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Yeteri kadar dinlendirdikten sonra ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak hemen hamurumuza şekil vermeye başlıyorum. Bu aşamada çok az miktarda un kullandım ama eğer hamurunuz hiç yapışmıyorsa un kullanmaya da bilirsiniz. Elimle yuvarlayarak hemen hamura şekil vermeye başlıyorum. İlk bir tanesini hazırladıktan sonra birkaç tane daha hazırladım. Bu şekilde yanıma alıp daha sonra şekil vermeye devam ettim. Tamamını hazırlamayın. Hamur kendini salıp yumuşamasın. Ve hamuru uzattıktan sonra bir elimle geri bir elimle ileri olacak şekilde sıkıştırıp, yani yuvarlayıp daha sonra yukarıya doğru ikiye katladım ve anında şeklini aldı. Baş kısmını da videoda gördüğünüz şekilde birleştirdim ve parmak uçlarımla o kısmının daha iyi birleşmesini ve kalın kalmamasını sağladım. Şöyle gördüğünüz gibi daha hızlı şekil verdim. Bu arada dilerseniz iki hamuru, yani bezelerinizi daha küçük tutarak iki hamuru birbirine birleştirerek de şekil verebilirsiniz. Ama inanın bu yöntem çok daha pratik ve çok daha güzel bence. Bu arada videomu eğer buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden izliyorsanız eğer, bulunduğunuz ülkeyi veya şehri yorum kısmında belirtirseniz çok çok sevinirim.
Ve bir tepsi dolduracak kadar hamura şekil verip hazırladıktan sonra yanımıza bir kabın içerisinde yarım çay bardağı kadar pekmez alıp üzerine bir su bardağı su ekleyerek karıştıralım. Bu arada susamımız da artık tamamen soğumuş. Öncelikle hamurlardan bir tanesini alıp tekrardan elimizle birazcık genişletelim. Çünkü beklediği için mayalandı ve mayalanmış hamur hızlı bir şekilde şekil alacaktır. Hazır olan hamuru, yani elimizle genişlettiğimiz hamuru pekmezli suyun içerisine alıp daha sonra yukarıya doğru kaldıralım. Birazcık pekmezli suyu aktıktan sonra ise susama bandırarak her tarafını susamla kaplayalım. Şöyle hızlı bir şekilde diğerlerine de aynı şekilde şekil vermeye devam ettim. Ne kadar şekil sözü kullandım. Biraz komik oldu ama şöyle hemen çıkarttım. Aynı kaşıkla yaptım gördüğünüz gibi. Çok pratik oldu gerçekten. Bu arada pekmez yoksa eğer normal suyla da yapabilirsiniz ama pekmezle çok daha güzel yapışacaktır ve iyi olacaktır. Bu arada karamelle de yapanlar var ama bu şekilde çok daha pratik bence. Bu arada karamel çok daha sağlıklı olmadığı için pekmezle yapılmasını daha çok öneririm ben. Bu arada az önce de söylemiştim. Pekmezini tamamen akıtmadan susamın içerisine almayalım. Aksi takdirde 1,5 su bardağı kadar susam yeterli gelmeyebilir. Yani susam birbirine yapışacağı için diğerlerini de kullanmanızda güçlük çekebilirsiniz. Ve hamuru her defa tepsiye almadan önce mutlaka elimizle bir tık daha genişletelim. Çünkü hamur mayalı olduğu için zaten tekrardan kabarmaya başlayacaktır. Eğer genişletmezseniz daha sonrasında poğaça görüntüsünü alacaktır. Ve tepsileri dolduracak kadar hamuru hazırlayıp 10 dakika kadar da bu şekilde dinlendirdim. Çok fazla dinlendirmenize gerek yok. 5-10 dakika kadar tepsi mayası gelmesi yeterli. Daha sonra önceden ısıtılmış fırında 180 derecede pişirdim. Üzerleri tamamen kızarıncaya kadar pişirirseniz çok daha güzel olur. Zaten hızlı bir şekilde pişecektir ama bir tık daha kızarmış olması daha gevrek ve daha güzel olmasını sağlayacaktır. Fırından çıkardıktan hemen sonra artık servise hazırlar. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır ve de çok güzel oldu. Gerçekten hazırlarını aratmayacak lezzette ve de pratik bir tarif. Umarım denersiniz. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki video tariflerimden haberdar olmak isterseniz eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.